Hepinize merhabalar. Şimdi dünyaca ünlü yazar Lev Tolstoy'un müzesine geldik. Bu müzeye gelmek için Kropotkinskaya metro durağında inip 5 dakika yürümeniz gerekiyor. Bu müzede video çekmeme izin veren Nadejda Mihailovna Petrovna hanımefendiye çok teşekkür ediyorum. Şimdi müzenin içine girdik. Burada Tolstoy'un bir portresini görüyorsunuz. Burada da yine sol kısımda Tolstoy'un portresi var. Hemen karşıya geldiğimizde de sağ tarafta Trubetskoy'u görüyorsunuz. Solda da onun karısını görüyorsunuz. Burası da müzenin kültür etkinliklerini düzenlediği salon. Salondaki portreleri de şimdi size göstereceğim. Burada harika bir Tolstoy portresi var gerçekten. Şimdi burada Şeyh Şami'nin portresi var. Şimdi burada Tolstoy'un el yazısını görüyorsunuz. Burada da yine çok harika bir portre var ya. Şimdi bir diğer odaya geldik. Burada Tolstoy'un büstleri mevcut. Bu görmüş olduğunuz portre Sevastopol savunmasını anlatıyor. Yine yukarıda da bir portre var. Kamerayı en yukarı kaldırdığımda Tolstoy'un gençlik fotoğrafını görüyorsunuz. Şimdi size az önce gösterdiğim portrelerin hemen yan tarafında bir portre görüyorsunuz. Bronz bir portre. Bu portreyi size Bolotnaya Meydanı'nda gösterdiğim sanatçı İlya Repin yaptı. Şimdi Tolstoy'un portresinin hemen diğer tarafında burada Tolstoy'un gençlik yıllarına ait fotoğraflar var. Bu görmüş olduğunuz Tolstoy'un evi en üstteki. Az önce size gösterdiğim portrenin hemen alt tarafında burada Tolstoy'un kendi elleriyle yazmış olduğu ilk şiiri görüyorsunuz. Burada da Tolstoy'un üniversite yıllarına ait fotoğraflar var. Tolstoy Kazan Üniversitesi'nde okudu. Ve Kazan Üniversitesi'nde okuduğu sırada resimde görmüş olduğunuz karısıyla tanıştı. Şimdi burada da bir tane kılıç görüyorsunuz. Tolstoy Osmanlı-Rus Savaşı'na katılmış birisi. Şimdi burada Osmanlı-Rus Savaşı'ndayken Sevastopol savunmasını görüyorsunuz. Tolstoy da burada aralarında. Az önce size bu portreyi göstermiştim. Bu portrenin hemen alt tarafında burada bazı eserler görüyorsunuz. Bu görmüş olduğunuz yazarın almış olduğu madalya ve bir adet rozet. Peki yazar bunu niçin aldı? Hemen onu da söyleyeyim. Yazar Osmanlı-Rus Savaşı'na katıldı. Burada da yine Osmanlı-Rus Savaşı'ndayken yazmış olduğu şeyler var.
Bakın bu el yazısı bir mektup. Bu da aynı şekilde. Şimdi bir diğer odaya giriyoruz. Burada birçok portre var ama burada en önemli 2 tane portre var. Şimdi bunlardan bir tanesini görüyorsunuz. Bu portrede en üstte gördüğünüz kişi Mihail Kutuzov. Hemen onun karşı tarafında sağ üstteki büyük portre Napolyon'un portresi. Şimdi biraz daha yakından göstereceğim size. Şimdi burada Napolyon'un portresini görüyorsunuz. Odanın girişinde hemen sağ tarafta yine Tolstoy'un portreleri var. Hemen burada Borodino Savaşı mağlubiyetinden sonra Napolyon'un Fransa'ya dönüşünü görüyorsunuz. Yine çeşitli tabloları burada görmeniz mümkün. Ben tabii hepsinin ne olduğunu bilmiyorum. Şimdi buraya geldiğimizde burada yine Mihail Kutuzov'un büstü var. Büstün üstündeki bu tablolar yine Borodino Savaşı'nı anlatıyor. Şimdi size göstereceğim tablolarda Borodino Savaşı'nı anlatan tablolar. Bunlar çok yüksekte olduğu için haliyle onları size göstermem zor oluyor. Borodino Savaşı'nı anlatan portrelerin hemen alt tarafında da burada da çeşitli generallerin portreleri var. Bu görmüş olduğunuz büst de 1. Alexander'ın büstü. Bu arada saat çok güzelmiş ya. Şimdi hemen buraya geldiğimizde de yine ünlü birinin portresini görüyoruz. Bu görmüş olduğunuz kişi Napolyon Bonaparte. Şimdi burada görmüş olduğumuz portre Tolstoy'un Savaş ve Barış eserinden bir portre. Diğer portreler de aynı şekilde Savaş ve Barış eserinden. Şimdi burada Tolstoy'un ailesine yazmış olduğu bir mektubu görüyorsunuz. Burada da matematik, fizik, politika ve coğrafya alanındaki defterini görüyorsunuz. Şimdi burada da Tolstoy'un yazısını görüyorsunuz. Daha doğrusu el yazısını görüyorsunuz ama bu el yazıları bilin bakalım hangi romana ait. Tabii ki Savaş ve Barış romanına ait. Şimdi burada da yine Tolstoy'un yazmış olduğu bir mektup var. Bu burada ve burada size göstereceğim 2 tane el yazısı yine Savaş ve Barış romanına ait. Ancak bu el yazıları Borodino Savaşı'nı anlatıyor. Burada da Tolstoy için oluşturulan kitap listesini görüyorsunuz. Burada da yine kitaplar var. Bu kitap Moskova'daki büyük yangını anlatıyor. Borodino Savaşı sırasında Moskova'da 1812 yılında çok büyük bir yangın çıktı.
Şimdi buradakilerin de anlayabildiğim kadarıyla ne olduğunu anlatacağım. Burada General Mayor Orlomov gibi insanların imzasını görüyorsunuz. Burada Borodino Savaşı sırasında biliyorsunuz Napolyon Moskova'yı ele geçirmişti. Bu görmüş olduğunuz şey de Napolyon'un el yazısı. Burada yine General Mayor'a ait bir imza var. Burada Tolstoy ve onun karısını görüyorsunuz. Burada da Savaş ve Barış'ı görüyorsunuz. Eğer Kiril alfabesini bilenler varsa Mir kelimesinin eski Rusça ile yazıldığını görebilirsiniz. Sovyetler Birliği kurulduktan sonra Rusya'nın alfabesi günümüzdeki halini aldı. Burada gördükleriniz de Savaş ve Barış eseri. Bu hariç hemen yan taraftaki masaya gittiğimde de yine Savaş ve Barış eserlerine ait materyaller var. Burada da kitabın kendisini görüyorsunuz. Kitabın kendisi bir ansiklopedi gibi. Şimdi burada da Tolstoy'un planını görüyorsunuz. Burada ilkokulda kullanmış olduğu abaküs var. Şimdi tam karşıda da Tolstoy'un misafirlerini ağırladığı oda var. Bakın burada çeşitli yine portreler var. Şimdi burada Tolstoy'un meşhur romanı Anna Karenina'ya ait bir portreyi görüyorsunuz. Burada Anna'yı ve onun oğlunu görüyorsunuz. Yine üst kısımda da Anna Karenina romanına ait bir portre var. Yine bu sol üst kısımda Anna Karenina romanına ait bir portre var. Kamerayı hemen çevirdiğimde burada yine Anna Karenina romanına ait portre. Burada Anna Karenina romanına ait çok portre var. Bu da Anna Karenina romanına ait. Şimdi burada Tolstoy'un karısı Sofya Andreyevna'nın kıyafetini görüyorsunuz. Kıyafetin hemen sol tarafında yine Anna Karenina romanına ait bir portre var. Az önce size göstermiş olduğum portrenin hemen alt tarafında ise Tolstoy'un karısının kişisel eşyaları var. Yani Anna Karenina'ya ait bu kadar tablo görebileceğimi ben tahmin etmiyordum. Az önce size bu portreleri gösteremedim. Bu görmüş olduğunuz portreler de Anna Karenina'ya ait. Şimdi burada el yazıları ve Anna Karenina romanını görüyorsunuz. Sanırım bu el yazıları yine Anna Karenina romanına ait. Ve artık bir diğer odaya geçme vakti geldi. Çok video çektiğim için ses bazen gidiyor. Bunun için özür dilerim. Şimdi bir diğer odaya geldik. Bakın burada Tolstoy'un portresi var.
Burada Tolstoy'un en yaşlı halini görüyorsunuz sanırım. Burada Tolstoy'un diğer eserlerine ait portreleri görüyorsunuz. Bunlar da yine diğer eserlere ait. Şimdi burada da Tolstoy'un kızının çizmiş olduğu bir portreyi görüyorsunuz. Burada yine el yazıları ve kitaplar var. Şimdi bir diğer odaya giriyoruz. Bu oda Tolstoy Moskova'ya geldiğinde kullandığı kişisel eşyalardan oluşuyor. Burada Tolstoy'un çizmelerini görüyorsunuz. Burada da portresi var. Şimdi bir diğer odaya geldiğimizde ise Tolstoy'un çalışma odasını görüyoruz. Bakın yine burada yine el yazısı bir kağıt var. Tam karşıda da Tolstoy bu odada çalışırken gösteren bir portre var. Şimdi bu size göstereceğim oda bu müzede göreceğiniz son yer. Burası Tolstoy'un kütüphanesi. Yalnız kütüphanedeki bu süs gerçekten ilgimi çekti ve çok hoş duruyor. Bunu belirtmek istiyorum. Burada da dünyaca ünlü yazar Tolstoy'un bisikletini görüyorsunuz. Size buradaki portreleri de göstermek istiyorum. Bu arada sesim bazen gidiyor. Gerçekten çok fazla video çekiyorum. Dolayısıyla bunun için özür dilerim. Burada Lev Tolstoy'un Cherkov'la olan bir fotoğrafını görüyorsunuz. Daha doğrusu portresini görüyorsunuz. Ve bu müzede size göstereceğim son portre ve son şey işte bu. Üstte Lev Tolstoy'u tenis oynarken görüyorsunuz.
Altta da Lev Tolstoy'un aile fotoğrafı var. Bu arada müzenin çıkışında böyle bir yere denk geldim. Bir odaya daha doğrusu. Burada da Tolstoy'un anıtını görüyorsunuz. Ve size son olarak duvardaki süslemeleri de göstermek istiyorum. Gerçekten duvardaki süslemeler çok güzeller ya. Bakar mısınız? Süslemelerin hepsi birbirinden farklı. Şimdi burada görmüş olduğunuz süsleme de az önce size gösterdiğim Tolstoy anıtının hemen üstünde. Şimdi biraz daha yakınlaştıracağım sizler için. Говорят, человек не свободен, потому что все, что он делает, имеет свою предшествующую во времени причину. Но человек действует всегда только в настоящем, а настоящее вне времени. Оно только точка соприкосновения прошедшего и будущего. И потому в момент настоящего человек всегда свободен. Не беспокойся о завтрашнем, потому что нет завтра. Есть только нынче. Живи для него, и если твое нынче хорошо, то оно добро всегда. Растут люди только испытаниями. Хорошо знать это и как принимать выпадающие на нашу долю горести, облегчать свой крест тем, чтобы охотно подставлять под него спину. Если признаешь жизнь не в теле, а в духе, то нет смерти, есть только освобождение от тела. Мы сознаем в душе нечто такое, что не подлежит смерти. Отдели только в своей мысли то, что не телесно, и ты поймешь, что в тебе не умирает. Мы не имеем никакого права быть недовольными этой жизнью. Если нам кажется, что мы недовольны ею, то это значит только то, что мы имеем основание быть недовольными собою.